Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bugün Bolu'da ikinci günümüz ve bugün 27. daveti yapacağız. Poyraz'la bayağı bir dinlendik. Şu an sıkıntımız yok. Gündüz gittik. Bir iki işimiz vardı, onu hallettik. Ve bu gece de bugün buradayız. Burada 27. daveti yapacağız. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim size. Ben videoda söylemeyi unuttum size. 25. daveti bireysel yaptım. Çünkü bunun bireysel yapılmasını gerektiğini bana söylediler. Yani ben kendi istişare sonucu bireysel yaptığım davetlerde kendi hadimlerimde yani kendi hüddamlarımdan öğrendiğim kadarıyla bireysel yapılmasının önemli olduğunu söylediler ve 25. daveti bireysel yaptım. Bireysel yapmakta da gerçekten fayda varmış. İyi ki de bireysel yapmışım. Çok önemli bilgiler vardı. Bu önemli bilgileri zamanla, bakın zamanı geldiğinde sizinle paylaşacağım. Şöyle 5. boyutla ilgili bazı denemelerim var. 5. boyutla ilgili bazı okumalarım var. Bunlarla alakalı değildi. 25. davet çok önemli bir davetti. Ben o yüzden bu daveti bireysel bir şekilde yaptım. Size söyleyecektim, unuttum. Bu yüzden kusuruma bakmayın. Çünkü yorgundum. Hiç aklıma gelmedi. Aslında videonun başında söyleyecektim. Düşünüyordum o şekilde. O zaman aklımdaydı da videoya girdikten sonra o yorgunlukla, o davetin etkisiyle söylemeyi unuttum. Poyraz da bana hatırlatmadı. Poyraz da yorgundu çünkü. Biz gerçekten bayağı bir yorulmuşuz. Çünkü öyle bir uyuduk ki ben ilk defa saat 9'da uyandım. İlk defa. Tabii o zaman biz uyuduğumuzda saat kaçtı? Saat 4, 5'e geliyordu. Değil mi? 5'ti. 5 falandı. 4.30, 5'te ilk defa 9'da uyandım. Öyle bir sıkıntı atlattık. Şimdi bugün 27. davetli var. 27. davetli Düğümlü Kitab'ın davetlerinden bir davet ve daveti yapacağımız yerde aynı bu geldiğimiz yer. Daveti burada yaptık. Burada bir sıkıntı olmadı çünkü görülüyor. Alan yeterli. Alan eğer biraz daha küçük olmuş olsaydı bu alanda biz daveti yapamayabilirdik. Burası davet için uygun ve burada yaptığımız için videolar atlamadı. Yani araya zaman girmedi, boşluk girmedi. Ben de ne yaptım? Acil durumlarda gideceğim işlerim olduğu zaman davetleri bu şekilde aradan çıkarıyorum ki çünkü atlamamak lazım. Eğer atlarsak 27, 28, 29 bunlar sonu gelmez artık. Bir şekilde bunları yapmak gerekiyor. Şimdi 27. davette neyle gelecek bilmiyorum. Neyle ilgili gelecek bilmiyorum. Ve bize ne söyleyecek, nasıl biri gelecek hiçbir fikrim yok. Çağıracağız, göreceğiz. Aklımda birkaç tane soru vardı. Bu geçen gelene sordum. İşte birkaç daha da soracaktım da çünkü şöyle bu davetler, gelenler hep böyle bir bilgi üzerine geliyorlar. Bu bilgi üzerine geldikleri için fazla bir şey söyleyemiyoruz onlara. Fazla bir soru soramıyoruz. Hatta onun için özel soru sordum. Biraz sıkıntıya girdi. Bana söylemedi ama sıkıntıya girdi. Sıkıntıya girdiğini de öğrendim sonradan. Arada tek tük bir şeyler sorabilirim diye düşünüyorum. Bakalım gelen davetli bana çok önemli bir şey sormazsa o zaman bir şeyler sorarım. Bakalım inşallah çok kötü bir şey olmaz. Çünkü şu aralar kötü bir haber alacağım diye gerçekten içimde böyle bir sıkıntı var. Allah hayra çıkarsın. Dua edin, hepimiz için dua edin. Rabbim, bakın, hakkımızda kötü düşünen kim varsa Rabbim bütün düşündüğü kötülükleri onların ayaklarına dolasın. Hakkımızda kim ne kötü düşünüyorsa, bakın bizim hakkımızda kim ne kötü düşünüyorsa Rabbim o düşündüğü her şeyi onun ayaklarına dolasın. Bu herkes olabilir. Düşmanımızın küçüğü büyüğü yok. İyisi kötüsü yok. Düşman düşmandır. Bu kim olursa olsun. Bu yabancı bir ülke olur, bu başka biri olur, başka bir düşman olur. Bu her şey olabilir. Hepinize aynı şekilde dua ediyorum. Rabbim hakkınızda kim ne düşünüyorsa, benim hakkımda ne düşünüyorsan, öyle diyorum. Benim hakkımda kim ne düşünüyorsa Rabbim ona bin mislini versin. Sizin hakkınızda da kim ne düşünüyorsa Rabbim bin mislini versin. Evet, şimdi davetimize başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru masmin şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semil. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru masmin şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semil.
Bismillahirrahmanirrahim. La yedrum hasmin şeyin fil ardı ve les semai ve huves seminen. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, gece yatmadan önce 3 defa okuyun. Sizi kazadan, beladan, kötülüklerden, büyüden, nazardan korur. Rabbim Zülcelal sizi, hepimizi korur. Şimdi 27. davette başlıyorum ve 27. daveti yapıyorum. Hazır mısın Poyraz? Evet. Hemen başlayalım. Poyraz, davet açık. Bakalım davetli kim? Bir de bizim şansımıza bugün otelde kimse yok. Bugün geldik biz buraya geldik Poyraz'da döndüğümüzde. Baktık kimse yok. Çocuğu aradım, arkadaş, aşağıdaki arkadaşı. Dedi abi anahtar dedi o şeyin altında dedi. Şu ileride bir yer var dedi. Tarif etti yerini. Anahtar aldık, içeriye girdik, kendi evimiz gibi. Allah razı olsun. Çıktık yukarıya. Siz çıkın yatın dedi. Kalın yani, sıkıntı yok. Allah razı olsun. Aşağıları da gösterecektim size. Aslında biz çekecektik. Ayıp olmasın şimdi, sadece yukarıda çekim için bir şey söylemedim. Öyle bir ayıp olmasın. Kendileri de sıkıntıya düşmesin diye hiçbir yeri çekmedim. Yoksa normalde size aşağıları falan çekecektim. Girişi falan dışarıyı çekecektim. Bakalım 27. davetli kim ve nasıl bir şey gelecek? Ne hakkında bir şeyler anlatacak? Evet. Şu an davet açık olduğu için hafif hafif bir hissettiğim bir ağırlık var. Poyraz. Hissettiğim ağırlık var, bakalım. Şöyle seninle şurada duralım. Eğer şöyle kısayım. Şu. Bakalım. Nerede çıkacak? La ilahe illallah. Evet, 27. davetli. Işık sanki böyle yerlerde ışığı ayarlamak benim için de zor oluyor. Şöyle şurada çok çıktı. Şu köşede. Yukarıda da sanki hafif hafif sesler var. Bir tuhaflık var gibi. Yani ben hissediyorum aslında ama. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Az geri çekilelim. Poyraz, az geri gel. Geri gel. Az daha kız. Aha işte. Poyraz. İşte.
Bize kendini tanıtır mısın? Ey davetin sahibi, kendini tanıt. 27. davetliyim. Benim gelmemde hiçbir sıkıntı çıkmadı. Sana çok özel bir hediyem var. Bütün metafizik saldırıları yapan düşmanların oyununu bozacak bir kitap vereceğim. Bu kitap bütün büyücülerin büyüsünü başına çevirecek. Bunu daha önce verecektik. Yalnız bugüne nasip oldu. La ilahe illallah. Bugün bizim en güzel günümüz. Anladım. Bu kitap nereden gelecek? Bu kitabı ben sana yerini tarif edeceğim ve oradan alacaksın. Nasıl bir kitap? Allahu Ekber. Poyraz, vereceği şey gene bir kitap çıktı bak. Büyücülerin büyüsünü bozmak, metafizikçilerin, saldırı yapanların saldırısını engelleyen bir kitap. Bu kitap nerede? Bu kitap yordular beni ya gerçekten. Öyle bir yoruldum ki. Kitapların gelmesine zaten 2 tane kitap gelene kadar gerçekten acayip yoruldum. Şimdi bir kitaptan daha bahsediliyor. Acaba 27. davette sadece bu kitapla ilgili mi konuşacak? Yoksa başka bir şey de söyleyecek mi bilmiyorum. İnşallah sadece bu kitapla ilgili değildir. Başka bir şeyler de söyler. Öyle söylerse daha iyi olacak. Çünkü yordular gerçekten. Kitap alma meselesi, kitap gelme, kitap geldikten sonra kitabı okuma, kitabı çözme biraz sıkı oluyor ama değiyor yani gerçekten buna. Yorulmaya değiyor. Yorulmaya değdiği için sabrediyorum ve yorulmaya değdiği için çaba gösteriyorum. Poyraz. Bugün acayip sessiz, çok acayip sessiz. Dün gene aşağıda bir iki ses duyuyorduk. Arkadaşlar vardı. İki arkadaş vardı. Bugün kimse yok. Bugün burada şöyle bu bölgede sadece Poyraz'la ben varız. Poyraz geldiğimiz zaman o yolun ışıkları da yanmıyordu. Yani tam elektriği gitmişti. Bugün de yoktu. Tam öyle bir yerdeyiz ki acayip korkunç bir yer. Yani ıssız, ormanın içinde ıssız bir yer. Tam benim aslında sevdiğim şey. Heyecan dolu, korku dolu, macera dolu bir şey. Poyraz korkar mısın bugün? Aşağıda kalmaktan korkar mısın bugün? Yok Ömer. Yatarsın değil mi? Gene de sorayım. Dün rahattın değil mi? Dün benim aklım sende kaldı. Dedim Poyraz acaba çekinir mi? Bir şey var. Sen gene bir şey olduğu zaman gel buraya. İndim yattım direkt. Al yastığını döşeğini. Yastığını yorganı gel şurada uzan. He? İndim Ömer abi. Yapacak bir şey yok. Ne bileyim. 27. davetli. Ama bu davette bayağı bir ürkütücü. Dünkü gelen de ürkütücüydü. Şekilleri bile korkunç şekilde geliyorlar. Sebebi ise şöyle, daveti yapan kişinin derecesini ölçüyorlar. Derece şu. Yani korkmazsa kalıyorlar, tabi oluyorlar. Eğer korkmazsa, korkarsa zaten tabi olma diye bir şey olmuyor. Davet bozuluyor bir kereden. La ilahe illallah.
Ben gene geldiğim gibi kitaplarımı dizdim başımın yanına. Nereye gidersem kitaplarımı hemen getiriyorum. İşte kaldığım yerde mesela diziyorum. Buraya da kitapları dizdim. 27. davetli. Eğer ki kitap hakkında zor alınacak bir bilgi varsa veya kitap hakkında önemli bir bilgi varsa bireysel davette bunu çözebiliriz. 27. davetli ne ile ilgili geldiğini açık açık söylesin. Çünkü şu an onu bekliyoruz. Beklediğimiz sadece o. 27. davetlinin ne ile ilgili geldiği. Poyraz. Geldi. Bazen söylediğim etkili oluyor biliyor musun? Söylediğim etkili oluyor. Işığı da kısalım. Hatta ışığı şöyle yapacağım. Söylediğim bayağı etkili oluyor. Evet. Şu köşede ne varsa köşede var aslında. Tam burada çıkıyor normalde de. Gene bekleyeceğiz bakalım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. 27. davetli. 27. davetli. İsmini falan sormuyorum artık çünkü ismini sorduğum zaman sıkıntı oluyor. Şöyle askeri gideyim. Evet. Burada mıydı? Poyraz, sence? Arkada olabilir. Olabilir evet. Şurada köşede çıkacak. Şurada sanki burada. Tam burada çıkacak. Arkada da çıkabilir. Bu diğer tarafta değil mi? Evet. Ağırlık burada ama. Burada sen dediğin burada ama işte. İşte burada. ...27. davetli ismini sormuyorum. Sadece davetli olarak ya da misafirim olarak söyleyeceğim. Buraya geliş sebebin sadece kitapla ilgili mi yoksa başka şeyler de var mı? Anlatmak istediğin nedir? Benim gelmemin sebebi sadece kitap değil. Buraya büyük bir bilgiyle geldim. Size karşı yapılacak büyük bir düşmanlık var. Bu düşmanlığı bildirmeye ve bunun için tedbir almaya, sizi uyarmaya geldim. Kim düşmanlık yapacak? Düşmanlar bitmez. Sadece tedbirinizi alın. Elimde tam 3 tane şifacı var. Bu şifacılar hastalıkların çaresini biliyor. Ama bunun ilmini öğrenmeniz lazım. Bu ilmi öğrenmeden ilaçların ne bir faydası olur ne bir etkisi. Hangi ilacın ne için olacağını bilemezsiniz. Bu 3 tane şifacı nerede? Senin elinde mi? Yani senin emrin altında mı? Sen kimsin? Kendi rütbeni tanıtır mısın? İsmini söylemeden. Ben büyük bir padişahım.
kendi bölgemin 4 kıtasına hüküm sarıyorum. Hüküm mü sarıyorsun? Evet. 4 kıtaya sardığım hüküm çok büyüktür. Elimde de 3 tane şifacım var. Bu şifacılar bütün otların, bütün nebatın devasını bilir. Peki bize nasıl gösterecekler? Ben mesela söylediğiniz hiçbir otun, buradaki otla ilgili hiçbir ismini bilmiyorum. Sizin söylediğiniz isimler farklı, bizim burada bildiğimiz isimler farklı. Bu şifacılar, senin şifacılarınla görüşebilir miyiz? Benim şifacılarımla sadece ben görüşürüm. Sana yalan söyleyebilirler. Ama bana söyleyemezler. O zaman sen onlardan öğrenip bize mi söyleyeceksin? Yani bana mı söyleyeceksin? Bu davetlerin sahibi sen olduğun için tabii ki sana söyleyeceğim. Başka söyleyecek kimse yok. Ne zaman başlayabiliriz bu işlere? Yani şifacılarınla bu şeyleri öğrenmeye. Bu davetin hükmü bittikten sonra başlayabiliriz. Bu davetin hükmü bitince. Demek ki 27. davetli şifa ile ilgili değil. 3 tane şey var. Şifacısı var. 3 tane şifacısı var. Bu davetin hükmü bitince bize söyleyecek. Yani 27. davetli o zaman farklı bir şey için gelmiş. Ne için geldiğini söylemiyor. Daha söylemedi. Aslında ilk gelen her zaman ne için geldiğini söylüyordu. Bu niye söylemiyor? Önce büyüleri bozmak için kitaptan bahsetti. Bu kitabı bireysel davette öğrenirim, alırım ondan. Yani kitapla kanalı meşgul etmek istemiyorum. Şu an kitabı konuşabilirim, kitabı sorabilirim. Ama kitapla kanalı meşgul etmek biraz şey olur, boş olur daha doğrusu, öyle düşünüyorum. Bakalım hele ne olacak? 27. davetli. Elinde 3 tane şifacı var. Arkadaşlar bu şifacılar şöyle. Tamam, bazı şeyleri söylüyorlar. Otlardı, şuydu, buydu. Boyuta girip boyutta bize otları gösterse bile aynı otun belki birkaç çeşidi var. Yani bu işler biraz zor bir işler. Şifacı diyor da şöyle bir şey olursa aslında mesela şifadan kendi hazırlasa, ilacı kendi hazırlayıp getirse, bak öyle bir şey olursa ama kime vereceksin? Kaç kişiye vereceksin? Nasıl yapacaksın? Bu iş biraz şöyle bilindik şeyler olursa mesela bazı otların 4-5 çeşidi var ya, onu bir şekilde çözmemiz lazım. Poyraz mesela boyutta fotoğraf çekme imkanımız olsaydı boyutta o otların resmini çekerdik. Çektiğimiz resimle buradakilerin en azından türlerini çözebilirdik. Sadece Kamera geçmiyor ben anladım. kamera geçmiyor. Kameranın geçmesi için Bir şey denesek, elinde kamerayı tutup boyut davetini yapsam. onu deneyeceğim. Boyut davetini yapıp kamerayla tutup Yapan kişi tutsa elinde. onu bir deneyeceğim. Aslında şöyle imkansız diye bir şey yok. Bir şekilde şöyle kamera etkilense, yani şöyle bir görüntü, o görüntü girebilse. Çünkü sonuçta yaratık geldiğinde kamera görüyor değil mi? Yaratık çıktığı zaman kamera görüyor. Ya o zaman o boyutun yani boyutun şeyi değiştiği zaman. Mesela buranın boyutu değişecek değil mi? Yaratık geldiği zaman bu boyuta geçiyor ve kamera görüyor. Boyut değiştiği zaman kameranın çekmesi lazım. Çalışmak lazım. Uğraşmak lazım. Vallahi uğraşmak lazım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Arkadaşlar bu arada yazdığınız yorumları okuyorum. Cevap vermeye pek fırsatım olmuyor. Mesela bu sabah bayağı bir yorum okudum. Kalp attım. Çoğuna da yetişemedim. Zamanım olmuyor. Zaman olsa bazı arkadaşlarımıza cevap yazıyorum ama şöyle lütfen üzülmeyin. Yani demeyin bana cevap vermedi. Bazen görmüyorum. Bazen yorumlara bakıyorum. Hepsine cevap veriyorum. Sonra diğer taraftan bir şeyden izliyorum. Normal bilgisayardan açtığım zaman cevap verdiğim kişileri görüyorum.
Sonra telefondan bakıyorum bazen. Telefondan bakıyorum cevap yazmamış. Aslında ben oraya mesela cevap yazmışım ama başka yerde görüyorum. Yazmadığım kişiler mesela diyorum ki bu arkadaşları ben görmedim. Ama diğer tarafta yoktu. Olsaydı cevap yazacaktım. Bazen öyle durumlar da oluyor. 27. davetli. Aklımda çok önemli bir soru var aslında soracağım. Dünkü gibi sıkıntı yaşar diye. Dünkü çektiğimiz davette, yani dünkü çektiğimiz dediğim sizin dün izlediğiniz videoda. O şekilde anlayın. Çünkü ben bu videoyu çekiyorum. Herhalde siz ne zaman izliyorsunuz? 2 gün sonra falan izliyorsunuz. Yani sizin dün izlediğiniz videoda bir soru sordum. İstanbul depremiyle ilgili bir soru sordum. Uzaylılarla ilgili bir soru sordum. Cevap verdi ama veren davetli 26. davette sıkıntıya düştü. Ve ben sonra da pişman oldum. Dedim ki keşke sormasaydım. Aslında sormasaydık olabilirdi. Sormasaydık olabilirdi de. Bu tarafa gel. Ben böyle konuştuğum zaman karşıyı görebiliyorum. Orada çıktığı zaman hemen çeviririz. Şimdi kitap dediği çok iyi bir şey aslında. Metafizik saldırıyı bir şekilde bertaraf etmeye çalışıyoruz. Bütün çalışan arkadaşlar da var. Böyle bir kitap demek ki destek. Bakın kitap bir destektir. Metafizik saldırıyı tamamen bitirecek. Bütün büyücülerin pisliklerini bitirecek bir kitap. Bu kitapta nedir? Allah'ın ayetleri vardır. %100 içinde Allah'ın ayetleri vardır. Allah'ın ayetleri çünkü pis büyücülerin pisliklerini siler. Bütün büyü yapanların pisliklerini yok eder. Allah'ın ayetleri de nedir? Allah'ın kelamıdır, Allah'ın konuşmalarıdır. Allah Zülcelal'ın konuşmalarıdır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Arkadaşlar ağzınıza sık sık ağzınıza dolayın bu kelimeyi, bu la ilahe illallah kelimeyi tevhidi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İnanın öyle bir ehemmiyeti, öyle bir tesiri var ki, o kadar büyük fazileti var ki anlat bitiremeyiz. Şimdi bir defa la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa günahları silinir. Yani deniz köpüğü kadar dediğim dalganın karaya vurduğu zaman, dalganın sahile vurduğu zaman şöyle dalga köpürüyor ya. O kadar günahın olsa siliniyor. Ama hangi günahların biliyor musun? Küçük günahlar. Ufak tefek onun arkasında işte bir şey konuşmuşsun istemeden. İstemeden ya da isteyerek küçük günahların siliniyor. Büyük günahlar silinmez ve kul hakları silinmez. Bakın kimin üzerinde kul hakkı kaldıysa o kalır. Kul hakkı. Rabbim kul hakkı istemeden bilmeyerek kul hakkı yemekten bizi korusun. Cümlemizi korusun. Bu arada bizi izleyen bütün arkadaşlarıma buradan selamlarımı sunuyorum. Bakın Azerbaycan'dan, İran'dan, Amerika'dan, İspanya'dan, İsveç'ten, Norveç'ten her yerden bizi izliyorlar. Arkadaşlarımız mesajlar atıyorlar. Rusya'dan ismini söylemedim. Zaten böyle ülkeleri saydığım zaman üzülüyorum çünkü ismini unuttuğum yerler oluyor. Sonradan yazıyor arkadaşlarımız. Hepinize buradan selam gönderiyorum. Hepinize buradan kucak dolusu selamlar. Hepinizi seviyorum gerçekten. Bizim ben aslında selam göndermek istediğim zaman dediğim gibi unuttuğum olduğu zaman bu sefer kendim üzülüyorum. Keşke söylemeseydim diyorum. Bu arada sanki var ya 27. davette sanki bir yere haber alıp gelmeye gitti. Tabii olabilir. Bakın bir bakalım. Sanki bir yere haber vermeye mi gitti, haber almaya mı gitti? Kısalım ışığı da. Allahu Ekber. 27. davet. 27. davet. Şimdi mesafemiz tam şu an çok iyi. Bu mesafede geldiği zaman zaten şey oluyor. Yani bir sıkıntı olmadan gözüküyor. Şöyle az daha geriye gideyim. Zaten bir o köşede Japonya. Şöyle geriye gel. Heh. Ya o taraftan çıkıyor ya bu taraftan çıkıyor. İşte. İşte. İşte.
27. davetli. Misafirimiz. Buradan sana birkaç soru soracağım. Sıkıntıya düşer misin? Acaba sorduğum sorularla. Benim hiçbir sıkıntım olmaz ama gelecek olan bilgilere zarar gelebilir. Ben 27. davetin ehemmiyetini korumak üzere görevliyim. Ve bir haber getirdim. Dünyaya şu an 12 tane uzaylı indi. Bunlar bazı şeylerin peşindeler. Bu bazı şeyler nedir? Kendi çıkarları olan güçleri alıp gitmek istiyorlar. Nasıl kendi çıkarları olan? Bize bir zarar mı verecekler? Hayır. Hiçbir zarar vermeyecekler. Bunlarla eğer bir buluşma yapılırsa senin istediğin birçok şeyi sana da verebilirler. Hiçbir zararları yok. Bu 12 uzaylı nereye indi peki? Hangi ülkeye indiler? Bunlar şu an Kanada'ya indiler. Kanada'dan birçok yere geçecekler. Eğer ki bunlarla bir buluşma yaparsan ne istersen alabilirsin. Bu alacağın şey büyük bir enerjisel yapıt da olabilir. Tamam da ben onları Kanada'dan nereden bulayım şimdi? Bizim ülkemiz farklı bir yerde. Burası Türkiye. Kanada nereye, burası nereye? Bir de dünyanın farklı yerlerine gitmişler. Onların da bir daveti mi var? Nasıl olacak bu iş? Onları istersen ben bir buluşma hazırlayıp çağırabilirim. Benim bildiğim tek şey senin korunaklı bir güçle korunduğun. Bunu çözemedim. Ama sana hizmet etmekten gurur duyarım. Şu an bu gelen uzaylılar da seni tanırsa onlar da seninle işbirliği yapmaya sevinirler. Allah Allah. Nereden çıktı ben anlamadım. Kanada'ya. Bilmiyorum acaba bu Kanada'ya 12 tane uzaylı inmiş. Ne için inmişler? Kendileri için bir şey alacaklar. Kendileri için bir şey alacaklar. Sence buluşma Poyraz? Bir buluşma. Bunlar neyle iniyorlar abi? Uzay mekiğiyle mi iniyorlar? Bunlar bir şeyle iniyorlar. Kendi geldiği araçlarla iniyorlar. Bu aracı şeyde gördük. Eşref abi sen ben. Çıktık ya bir yere çıktık. Hani oraya bir uzaylı geldi. O sıra siyah bir şey iniyordu yukarıdan. Siyah bir şey aşağıya doğru iniyordu. Ve bu 7'si birden biniyordu. Yani 7'si birden uçuyordu o tarafa doğru. O yukarıya doğru uçuyorlardı. Sonra tekrar indiği zaman iniyorlardı. Bunlar bir araçla geliyorlar. Bir şeyle geliyorlar yani. Yani ışınlanarak gelmiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar ki uzaylı gördük diyenler, uzaylı resimleri çizilenler, bunlar görülmese zaten çizilmezdi. Çok eski zamanlarda da vardı. Mesela Mısır piramitlerinin üzerinde o şeyde tam Mısır piramitlerinin girişinde bir yer var. Bir de o büyük heykel var ya, o büyük heykelin dibinde var. Aslan heykeli. Onun ismi neydi? Onun üstünde şöyle uzaylı mekiklerin resimleri var. Ve aşağıya doğru böyle ışınlamalar geliyor. Bu ışınlamaların hani onlar görmüş ki o sırada o yüzden çizmişler. O zamandan çizim yapmışlar. O
Aslanın ismi şey, Sphinx. Ben size- Sphinx. Sphinx'in üstünde o çizimler var. Bir de o Sphinx'in içinde bir oda var. Büyük bir oda var. Çok gizli bir oda var. Bu odanın içinde ne olduğunu bir gün boyuta girerek o odanın içini gezmek istiyorum. O odanın içinde ne var çok merak ediyorum. Şu uzaylı meselesi, ne istersen enerjisel bir boyutta sana verilir diyor da uzaylıdan enerjisel ne isteyebiliriz? Nükleer bir şey isteyebiliriz. Sıkıntı çıkaracak ama sıkıntı çıkarır nükleer bir şey istersek. Ya da şöyle enerji. Bize enerji ne lazım? Elektrik. En önemli şey elektrik. Onlarda kapsül şeyler vardır büyük ihtimal. Tabii bunu ben tahmin ediyorum. Yani hayal gücümü şey yapıyorum, böyle biraz daha şey yapıyorum. Küçük kapsüller vardır. Bu kapsüllerin içinde enerji voltajları vardır. Yani öyle düşünüyorum. Hani küçük bir kapsül bir yıllık mesela elektrik ihtiyacını karşılıyor. Zamanla olur. Belki 100 yıl sonra şöyle bir şey olacak. Küçük bir kapsül gidip alacaksın. İşte şeyden. Mesela nereden alacaksın? Dışarıda satılan yerler olacak. Direkt akü alacağım. Kapsül, küçük kapsül, şöyle küçücük. Pil gibi pil. Getireceksin, ne yapacaksın? Evde elektrik saatinin olduğu yere ya da evin panosunun içinde bir yere onu takacaksın. Onu taktığın an ne olacak? Eve elektrik gelecek ve evin belki bir aylık, belki bir yıllık elektriğini o küçük kapsül karşılayacak. Bu davetli çok geç geliyor. Işığı kısalım. Çok geç geliyor. Gel böyle. Bakalım şöyle şuradan. Şöyle bakalım. Allahu Ekber. Uzaylı gelecekse ben aslında bir randevu ayarlasın bize. Uzaylılarla ilgili. Çok komik ya randevu. Bize randevu ayarlayacak. Uzaylılarla birlikte görüşeceğiz. Komik değil mi sence de? Acayip ama. Bir değişik değil mi? Uzaylılar deyince herkesin böyle bir şey var. Bir merakı var. Bir merak uyandırıyor aslında. Şimdi uzaylılar gibi mi uzaylılar? Kafası büyük böyle siyah gözleri var. Ya olabilir şekilleri ama büyük ihtimal öyledir ama. Çünkü bütün tasvirlerde Kimi böyle robot gibi akrebe benziyor. ya bütün tasvirlerde şu an gelmedi 27. Bütün tasvirlerde öyle. Tasvirlerde öyle olduğuna göre vardır. Bunun içinde yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ya. Öyle bir şey var ki yani tasviri çizmişler. Tasviri ne için çizsinler yani, değil mi? Çizmek yani çizdikleri için demek ki bir şey var. Mesela uzay şeylerini çiziyorlar. Uzay gemilerini çiziyorlar. Altta şöyle ışınlamalar var. Bunları çiziyorlarsa demek ki uzay gemisi var. Yani o zamandan bir hayal ürünü mü diyeceğiz? Hadi onlar hayal ürünü yaptı farz et diyelim ki. Şimdi bu zamanda da şey var. Bu zamanda da aynı şekilde şeyler çizenler var, görenler var. Aslında görülen şöyle. Yarı aynı bu yaratıklardan, yarı da farklı bir yaratılışla yaratılmış kişiler. Arkadaşlar size şundan bahsedeceğim. Bakın, yarı insan, yarı cin diye biri olamaz. Yani bir de yarı insan ve yarı cinli diye biri olamaz. Kesinlikle olamaz. Bir de insanın gidip bir yerden de cinliye dönüşmesi imkansız. Bakın bunu size gösteriyorlar. Bazı yerlerde görüyorsunuz. Böyle bir şey imkansız. Kesinlikle imkansız yani. Böyle bir şey olmaz. Bunu iddia eden de dinden çıkar. Onu kesin söyleyeyim. Allah Zülcelal öyle bir şey olsa Kur'an-ı Kerim'de zaten yazardı. Öyle bir şey imkansız yani. Öyle bir saçmalık yok. Bunu söyleyen saçmadır. Saçma bir şey konuşmuştur. Cin şeylerin boyutlarına, cinnilerin boyutuna girip oradan insan oraya girip onların şeklinde çıkamaz yani. Böyle saçmalıklara inanmayın. Böyle saçmalıklar zaten cahillerin uydurmaları işte. Sırf böyle işte ortalıkta bir gevezelik olsun diye, başka bir şey değil yani. Poyraz geldi. Ağırlığı var Poyraz. Şöyle geçelim oraya.
Oradan bakacağım. Işık kısıp da bakayım. Böyle. Hah. Allahu Ekber. 27. davetli 26 ve 27 Bolu'da oldu. Bakalım diğerleri nerede olacak? Kısmet. 26, 27. Diğerleri de herhalde yine Eşref abiyle aynı şekilde beraber olur. Çaylıkdüzü'nde olur büyük ihtimal. Ama böyle maceralar da devam ediyor. Bu köşenin burada bir şey var ya. Ben burada bir şey hissediyorum. Ben burada bir şey hissediyorum. Burada ne varsa var ya. Allah'ım neyse. Acaba şu tam mı kısmak lazım? Şu tamamen kısmak. Evet. Evet. Bakın ben şurada çıkacak zannettim ama burada çıktı. Bahsettiğin şeylerin hepsi doğru. Bir insanın bizim türümüze dönüşmesi imkansızdır. Bunu duydum. İnsanoğlu en güzel şekilde yaratılmıştır. Bu Allah'ın size verdiği bir lütuftur. Bunun için ne kadar şükretseniz de azdır. Efendim 27. davetin ehemmiyetinden bahsetmek istiyorum. Perdelemenin hükmü verildi. Bu büyüleri bozmanın hükmü bireysel davette isteğin üzerine verilecek. Bireysel davette verilen kitap ne zaman istersen alabileceksin. Sana Mısır'dan, çöllerin içinden bir tapınaktaki hazineden bahsediyorum. Putlara tapanlar zamanında Müslümanların hazinelerini çaldılar. Bu çalınan hazine şu an toprak altında kalan bir tapınağın içinde. Bu hazine kimin eline geçerse ama zorla alınan bu hazine Müslümanların hakkıdır. Boyuta girdiğin zaman bunun yeri gösterilir. Eğer imkanın olabilirse bu hazineyi alıp mağdur ülkelere verebilirsiniz. Bu gücü Allah nasip ederse yaparsınız. Evet öyle bir hazine bulursam ama şu an nasıl çıkaracağım? Şöyle bir şey var. Ülkeler arasında bazı anlaşmalar var. Ben böyle elimi kolumu sallayarak gidip oradan hazineyi çıkaramam ki. Bir de Mısır'da çöllerin altında diyorsun. Orası başka bir ülke, burası başka bir ülke. Onların ülkesine bile söylesem izin vermezler. Bunun yerini gösteririm. Alıp almamak, çıkarıp çıkaramamak sana kalmış. Böyle bir güç Rabbim nasip etsin. İnşallah. Yani üzüldüm. Müslümanların hazinesi neden tapınakçılar almış? Kaç yıl önce oluyor bu? Çok eski mi? 1300 yıl, 1400 yıl gibi bir süre oldu. 1300-1400.
Yani 1300 ve 1400 yıl aralarında mı? 1300 yıl önceden 100 yıl arayla 1400 yıl sürdü. 100 yıl sömürge sürdü. Bu sömürgenin altınları şu an çölün altındaki tapınakta. Allahu Ekber. Öyle bir şey söyledi ki şimdi beni var ya bu gece uyutmayacak. Ben aklıma takıldı artık. Çölün altında tapınak var. Tapınakta altınlar var. Müslümanlardan sömürge edilmiş altınlar. Bu tapınakçılar var ya ne kadar adi insanlarmış ya. Sömürge. Bir ülkeyi, bir insanı sömürge. Bir topluluğu sömürmek o kadar kötü bir şey ki şu an o tapınakçıların hepsi öldü. Bakın hepsi öldü. He, cehennem varmış. Cehennem varmış diyorlar. İşte hani Allah varmış bak putlar yokmuş. Allah'ın birliğini orada görüyorlar. Zabaniler. Zabaniler şimdi balyozu bir vuruyordur üstüne kafasının tepesine. Balyozu bir vuruyordur yerin dibine götürüyordur onu. Yerin azmanı diyorlar. Yerin azmanın altına gönderiyorlar. Yani yerin o yerin ahiretteki yerin en altına, cehennemin dibine. Of. Bazen diyorum ki Rabbim ne kadar güzel şeyler yaratmış. Çok güzel cehennem yaratmış. İçinde ateş var. Bu haksızlık yapanlara, bu küçük insanlara, küçük çocuklara, küçük kızlara, böyle pislik yapanlara, o kadar Müslümanlara zulmedenlere, zulüm yapan kim varsa bakın, ister Müslümana zulmetsinler, ister Hristiyana. Yani bunlar kim varsa, bakın zulmeden kim varsa cezasını bulacak. Allah Zülcelal ceza verecek. Mesela zulümde şöyle bir şey var. Bir Müslüman bir Hristiyana da zulüm yapamaz. Bakın zulüm. Mesela bir Hristiyan bir Müslümana zulüm yapamaz. Zulüm yapamazsın ya. Böyle Allah bunları yasaklamış. İyi ki cehennem var. Ya Rabbim bazen diyorum ki yaşasın cehennem ya. Vallahi cehennem kötüler için yaşasın cehennem. Pislikler için öyle haberler duyuyoruz bazen var ya beynimize kan sıçrıyor. Şimdi Mısır'da tapınağın altında, çölün altında bir tapınak. Tapınağın içinde hazine var. Şimdi bana yerini gösterse ben Mısır'a nasıl gidip hazineyi çıkarayım? Hadi farz et. Yani üst düzey biri olsam bile gitse adam sana diyecek hop diyecek bura benim ülkem. Sen bir şey yapamazsın bu hazine de benimdir. Sen bunu çıkarıp böyle kafana göre sağa sola veremezsin. Bu nasıl olacak ancak boyuttan bir şekilde yani oradan değil mi Poyraz? Tek. Oradan bir şekilde bu tarafa ışınlanacak ancak başka çaresi yok. Hatırladım kitap gibi. Ya açık açık konuşulmuyor biliyor musun? Ömer abi bu büyük objeleri falan ışınlayabiliyoruz mu? Büyük obje işte kitap geldi ya. Ama şöyle geldi. Mesela Hı? o aslan heykelini buraya getirsek. Yok onu getiremiyor. Çok büyük o. Sphinx'i diyorsun. Sphinx heykeli o kadar büyük ki. Ne kadar büyük? Gökdelenler kadar büyük. Çok yüksek. Nasıl yapmışlar? Gökdelen kadar değil ya. O kadar da değil mi? O kadar değil mi? Yani Piramitlerden küçük. piramitlerden küçük de. Bayağı küçük. Ama gene de büyük yani bir şey yani yüksek. 3 katlı ev boyutunda işte. İşte artık nasılsa ben de gökdelen diyorum. Gökdelen nereden çıktı? Şöyle davetin verdiği şeye verin. Çünkü davet zamanı şu an ya bir insanın davet yaptıktan sonra konuştuğuna şükredir. Yani şöyle biri mesela davet yaptı. Bir arkadaş bir hoca davet yaptı. O hocadan fazla bir söz ya bir tane hoca vardı. Davet yapıyordu. Davetten sonra ben hocayla konuşuyorum bir şeyler soruyordum. Ağzını bıçak açmıyordu. Tek tük kelimeler söylüyordu. Bir şeyler söylüyordu. Ama gerisi boş. Neyse biz gene konuşabiliyoruz. La ilahe illallah. Başka ne diyecek acaba ya? Bir sürü şey söyledi. Kitaptan bahsetti. Bir bireysel davetten alacağız. Şeyden bahsetti. Uzaylılardan bahsetti. Bir de tapınağın içindeki altınlardan bahsetti. Zaten
Böyle bir şeyden aslında bir şüphem vardı. Tapınakçıların sömürü yaptıklarından bir şüphem vardı. 27. davet. 27. davetle. Neyse artık bakalım kısmette ne söyleyecek? Ya şeylerden bahsetti. 3 tane şifacıdan bahsetti. Şifacıların üzerinde fazla duramıyorum. Çünkü anlattıkları otlar çok farklı bir şey. Yani çözmeye çalıştım. Birkaç tane şey verdiler bana. Çukurova Üniversitesi'ne yolladım. Orada bazı arkadaşlarım var. Onlar araştırıyor şu an. Hani bunların etkisi var mı yok mu? Denek lazım. Denek dediğimde işte ne bileyim gönüllü hastalar lazım. Gönüllü hasta da o işler çok zor ya. Yani çok basit şeyler, çok küçük şeyler. Mesela alerjik şeyler. Onlar da gönüllü olunuyor da diğer hastalıklar için de gönüllü olmak bilmiyorum çok zor. Alerjik şeylerde gönüllü bulunuyor. Ama diğer artık prosedür nasıl ilerliyor hiç bilmiyorum. Bunun işte bizim devlet kanalı ne şekilde yürütüyor bu şeyleri. Artık üniversiteler çünkü hep araştırma üniversitesi bir de orası. Bakalım eğer bir şeyler çıkarsa biz de devamını getireceğiz. Böyle sanki ağırlık var gibi. Şöyle kısalım bir. Az daha geriye gideyim de. Şuradan şöyle dur az geri gideyim. Şöyle yapalım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şöyle kaybolma olmasa aslında çok güzel konuşulur da artık şurası da öyle bir durmuş ki dolap var ya şuradaki dolap. Sanki orada biri var bakın. Arkasını dönmüş. Eli de şöyle. Ayna kocaman bir ayna var. Onun üzerine kapattım da. La ilahe illallah. Az daha geri gidelim. Şey az daha mı kıssam? Biraz aç. Geri gel biraz. Şöyle. Evet. Evet. 27. davetlimiz. Misafirimiz. Benim çok uzunca konuşacağım birçok şey var. Seninle paylaşacağım birçok bilgi var. Bunları ister kimsenin duymamasını ama bir şekilde duyulduğu için bunları paylaşmaktan korkuyorum. Zarar verecek kişiler bu bilgileri öğrenirse çok kötü olur. Boyutta yeni bir çağ açılacak. İstediğin zaman, istediğin yeri rahatlıkla gezebilmek senin elinde olacak. Şu an girdiğin zaman çok zorlanıyorsun. Bu zorlanma geçecek. Boyut bir rüya gibi. Bu rüya kısa bir zaman içinde gerçek gibi olacak. Peki şöyle ben boyuta girdiğim zaman istediğim yerde çıkabiliyorum. Mesela oranın davetine göre bir boyut yaptığım zaman istediğim zaman çıkabiliyorum. Ama orada benim davranışlarım çok farklı. Orada benim hareketlerim, gördüğüm şeyler çok farklı. Mesela şifresiz girdiğim zaman duvarları falan görmüyorum, ağaçları görmüyorum. Her boyuta girdiğimde farklı bir yerde çıkıyorum. Boyutu frekans gibi görebilirsin.
Her frekans ayrı bir yerdir. Her ayrı bir yer ayrı bir mekandır. Her girdiğin yerde frekans oynar. Bu frekans aynı bir ayar gibidir. Her girdiğin boyut bir öncekine benzemez. Bunu fark etmişsindir. Evet, her girdiğim zaman değişik bir yer. Hatta boyut içinde bile farklı yerler değişiyor. Boyut içinde bile yerler değişiyor. Sizin için nasıl? Size de öyle mi? Aynı şekilde mi? Bizim için aynı şekilde değil. Biz istediğimiz yere, istediğimiz gibi gidebiliriz. Allah'ın bize öğrettiği bazı kelimelerle istediğimiz şekle bürünürüz. Bizim sadece istememizle olur. Gerçek görüntünüz nasıl? Gerçek görüntünüzü gösterebilir misin? Gerçek görüntümüzü göstermeye iznimiz yoktur. Bu izin hiçbir zamanda olmadı. Sadece bürünme yoluyla görülebiliriz. Benim şu an ne ağzım ne gözlerim var. Ama büründüğüm zaman bir ağzım ve gözüm oluyor. Bu demek değil ki etki gösteremem. Çok büyük etki de gösterebilirim. Hatta bugün sabaha kadar seninle konuşabilirim de. Allah'tan kayboldu. Sabaha kadar benimle konuşacakmış. Ya sabaha kadar niye konuşuyorsun benimle? Allah'ım yarabbim. Sabaha kadar konuşma benimle canım. Davet bittiği zaman gitti. Sabaha kadar konuşmak istemiyorum ki. Ben zaten fazla konuşmayı sevmem. Şöyle benim yapımda şu var. Kamera açıldığı zaman çekimlerde biraz geveze olabiliyorum. Yani çünkü şöyle, ama ben konuşmayı sevmem. Yapım gereği de sevmem. Bilgi zamanı. Bilgi alışverişi olduğu zaman, bakın o zaman konuşurum. O zaman arkadaşımla konuşurum. Mesela şimdiki gelenle de konuşurum. Bana bilgi verdiği sürece ben konuşurum. Ama bilgi vermezse, bilgi vermediği sürece konuşmam. Çok güzel şeylerden bahsediyor. Çok iyi şeylerden bahsediyor. Ama bu davet, 27. davet büyük ihtimal bu şekilde. Boyutlar arası çok güzel bir şey verilecek. Bu aslında çok önemli bir şey. Boyutta öyle bir şey olacak ki demek ki çok rahat olacağız. Ama ne kadar da olsa onlar kadar rahat olamayız. Onlar çünkü kendi, nasıl biz dünyada şu an rahatız. Yürüyebiliyoruz, her yeri görüyoruz. Allah'a çok şükür yani önünü görüyorsun. Etrafı görüyorsun, renkleri görüyorsun. Ne kadar şükretsek azdır. İnan ki ne kadar şu gözlerimiz görüyor ya, Allah'a binlerce şükürler olsun desek, elhamdülillahi Rabbil Alemin. En büyük şükür elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Yani biri sana mesela bir şey gördüğün zaman elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi çok şükür demekten daha iyidir. En büyük şükür olur. Biz de öyle dememiz lazım aslında, elhamdülillahi Rabbil Alemin. Konuşmamıza, ayakta durmamıza, sağlığımıza, her şeye şükretmek gerekiyor. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Sizden çok şeyi saklamak istemiyorum aslında. Çoğu şeyi söylemek istiyorum. Şimdi bireysel davette bu arkadaşı çağıracağım. Bu 27. davetliyi. Bireysel davette çağıracağım ve onunla ilgili onunla bazı şeyler soracağım. Bir de kitapla ilgili soracağım. Yani anlayacağınız belki bireysel davet 1 saat kadar sürecek. Bunun davetini yapacağım ve bakacağım bizimle ilgili ne olacak? Başka bize ne bilgi verebilecek? Bunları öğreneceğim. Bugünkü videomuz buraya kadar. Daveti kapatacağım. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.